Mide kanserinin bir kendine has olan belirtileri var. Bir de mide kanserinin çok spesifik olmayan, tipik olmayan belirtileri var. Tipik olmayan belirtileri nedir? Özellikle üst karında hazımsızlık, şişkinlik, huzursuzluk gibi belirtilerdir. Kendine has belirtiler olarak da mide kanserinin midedeki yerleşimine göre belirtiler ortaya çıkabilir. Eğer midenin girişinde mide kanseri gelişmişse bu yutma güçlüğü yapabilir. Ya da midenin çıkışında bir kanser gelişmiş ve mide çıkışını tıkamışsa bu hastalar yedikleri gıdaları çıkarırlar, kusarlar. Yine bu hastalarda gördüğümüz en sık belirtilerden birisi de genellikle kilo kaybıdır. Bu hastalarda kilo kaybı bazen kilosunun %10'una kadar ulaşabilir. Ama mide ile ilgili problemler olan hastalarda da mutlaka yine endoskopik tetkik yapılmalıdır. Mide kanserinin tedavisinde de yine genellikle diğer kanser türlerinde olduğu gibi multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Bunun için yine hastalığın doğru bir şekilde evrelemesi ki bu evrelemede genellikle endoskopi, tomografi gerekirse PET'i kullanıyoruz. Doğru bir şekilde evreledikten sonra bu evresine göre de tedavi planlamasını yapıyoruz. Yine erken evrelerde tanımışsak, teşhisini koymuşsak bu hastalarda cerrahi tedaviyle başlıyoruz. Ama daha geç dönemlerde lokal ileri dediğimiz yani tümörün mide duvarına çıkmış olması, lenf bezlerini atlamış olması gibi durumlar saptanıyorsa bu hastalarda kemoterapiyle başlıyoruz. Kemoterapi sonrası da cerrahi tedavi uyguluyoruz. Cerrahi tedavide genellikle eğer tümör midenin girişinde ya da gövde kısmında yerleşmişse bu hastalarda midenin tamamını alıyoruz. Genellikle lenf bezleriyle birlikte ki buna biz D2 lenf diseksiyonu diyoruz. Ki oradaki belirli istasyonlarda yani hastalığın yayılabileceği istasyonlardaki lenf bezlerini çıkartıyoruz ve ince bağırsakla yemek borusu arasında yeni bir yol yapıyoruz. Ya da midenin 12 parmak bağırsağı kısmındaysa yerleşmiş olan tümör, genellikle midenin bir kısmını bırakıyoruz. Bu hastalarda midenin hepsini almıyoruz. Geride kalan mide kısmıyla yine ince bağırsak arasında değişik yöntemlerle bir yol yapıyoruz gıdaların ince bağırsağa geçmesi açısından. Eğer cerrahiyle başlamışsak daha sonra patolojik evrelemesini yapıp buna göre gerekiyorsa hastada adjüvan tedavi öneriyoruz. Yine multidisipliner yaklaşımla.